İyi günler efendim. Değerli izleyicilerim, yeni bir Konuşan Tarih programına hoş geldiniz. Hatırlayacağınız üzere 2 hafta önce Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümü nedeniyle 91. yıl dönümünü anmak adına Çanakkale konusunu ele almıştık ve geçtiğimiz haftadan itibaren de Birinci Dünya Savaşı'nın o çok da fazla bilinmeyen cepheler kısmından başlayarak Osmanlı Devleti'nin nasıl çöktüğüne ilişkin daha çok bilinmeyen gizemli yanlarıyla tarihimizi konuşturmaya başlamıştık. Hatırlayacağınız üzere geçen haftaki söyleşimin sonuna doğru Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmesinde çok önemli 2 etkenin rol aldığını söylemiştim. Biz bu savaşı ne yazık ki savaşın son yılı ve Şubat ayından sonraki gelişmeler üzerine kaybettik. Değerli izleyicilerim, son yıla kadar bu savaşı hangi cephenin kazanacağı belli değildi. Her 2 cepheye de şans aynı derecede gülmek noktasına gelmişti. Rakiplerimizden ve karşı cephenin son derece önemli bir devleti olan Çarlık Rusyası, Rusya'da meydana gelen ihtilal nedeniyle devre dışı kalmış. İhtilali yapan Lenin iktidara gelmiş. Bunun sonucu olarak da Çarlık Rusyası savaştan çekilmişti. Bu Osmanlı Devleti'ne yeni bir şans yaratıyordu. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında değil ama devrilen Çarlık Rusyası'nın yerini alan Sovyetler Birliği arasında bildiğiniz üzere Brest-Litovsk Anlaşması imzalanmış ve Lenin Rusya'nın işgal ettiği Anadolu topraklarını terk edeceğini ilan ederek savaşa son vermişti. İşte bu durum şansımızı arttıran önemli bir etkendi. Ama gelin görün ki Rusya'nın boşalttığı bu cepheyi ileride göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri doldurmuş olacaktır. Amerika 1917'de savaşa girerek Çarlık Rusyası'ndan boşalan yere bütün ağırlığıyla egemen olacak. Şans ibresi yeniden aleyhimize dönecektir. Ve 4 yıl 7 cephede savaşan Osmanlı güçleri, Osmanlı orduları varlarını yoklarını ortaya koyarak son yılın son demlerine kadar direnişlerini sürdüreceklerdir. Ve bu direncin kırılmasında 2 etken çok önemli rol oynayacaktır. Zaten savaşı son derece son dakikalardaki etkenler yüzünden kaybettiğimiz dikkate alınırsa sözünü ettiğimiz bu 2 etkenin mutlaka bu mağlubiyette önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Bunlardan biri Müslüman, öbürü ise gayrimüslim 2 Osmanlı unsurunun Osmanlı Devleti'ne karşı yer alması, rol alması ve karşı cepheye destek vermesidir. Gelin isterseniz adını tam olarak koyalım. Ne yazık ki Osmanlı Devleti'nin kendi tebaası olan ve birer Müslüman devlet olarak bugün bağımsız birer devlet olarak yaşayan ülkeler o gün birer Osmanlı toplumuydular ve kendi devletlerine isyan ettiler. Başımızda bir Osmanlı padişahı vardı ve halife sultandı. Dolayısıyla onların da halifesiydi ve padişahıydı ama işte bu halifelik olgusu bu noktada pek de işe yaramadı. Ve o halife sultanın imdat çağrısına rağmen, cihat çağrısına rağmen özellikle Arap unsurunun egemen olduğu ülkelerdeki Müslüman toplum kendi padişahlarına ve kendi halifelerine gereken desteği vermediler. Elbette ki bu isyanların savaşı nihai olarak kaybetmemizde belli bir ağırlığı olmuştur. Nasıl olmasın ki bir Filistin elimizden çıkarken, bir Mekke Medine elimizden çıkarken, kutsal toprakları kaybederken, İngiliz'in yani Hristiyanların ayakları değmesin o kutsal topraklara diye Anadolu evlatlarını o çöllerde o kutsal toprakları koruma adına harcadık. Her bir fidan, Anadolu'nun gençleri
o çölde kırıldı. Ama buna karşılık o Hristiyan dediğimiz unsura desteği veren o Müslüman dediğimiz o ülkeler oldular. Ve İngiliz'le anlaştılar. Bunu bağımsızlıklarını kazanmak adına yapmış olduklarını ileri sürdüler. Bu kullandıkları mazerettir. Ama sonuca bakacak olursak bu yüzden imparatorluk dağılmıştır. En azından bu da imparatorluğun dağılması da belli ölçüde etken olmuştur. Ve bu imparatorluğun dağılması da bu imparatorluğa tam 6 milyon kilometre kare toprağın kaybı anlamına gelmektedir. Fatura çok büyüktür. Peki yalnız Müslümanlar mı isyan ettiler? Hayır. Bir de dedik ki aynı zamanda diğer bir Hristiyan unsur da aynı şekilde isyan ederek karşımızda yer aldı. Sözünü ettiğimiz Ermenilerdir. Bugünkü konumuz bu konuyu işlemektir. Aziz dinleyicilerim, bununla şu anda ülkemizde yaşamakta olan ve bu coğrafyayı bizlerle beraber bir vatan olarak paylaşan Ermeni yurttaşlarımızı kastetmiyoruz. Konumuz da onlar değil zaten. Ama ayrıntıyla göreceğimiz gibi bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük uluslararası sorunu Ermeni sorunudur. Bakınız kökleri daha o yıllara gider. Bir imparatorluğu kaybetmemiz yetmemiş gibi bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin de birliği adeta sarsılmak istenmektedir. Adeta Lozan yeniden tartışılır bir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Sanki o kadar binlerce şehit pahasına imzalanmış olan o Lozan Anlaşması'nın yeniden tartışılması daha bir hakça bir düzen anlamına gelircesine bir takım ulusal ve uluslararası toplantılar yapılmakta, aleyhimize bir takım gelişmeler olmaktadır. İşte Ermeni sorununu işlemek isteyişimizin temel nedeni budur. O halde bu sorunun kökenine elbette inmeliyiz ve ineceğiz. O halde geçtiğimiz haftadan itibaren Birinci Dünya Savaşı'nı safhalara bölerek savaşa nasıl girdiğimizi ve ilk gelişmeleri anlatmıştım, aktarmıştım sizlere. Bugün de en batı ucumuzda Çanakkale'de olan savaşları geçtiğimiz hafta görmüştük. Bugün de en doğuda peki ne oluyordu göreceğiz birlikte. Bir taraftan sonuçta nihai olarak 253 bin şehit ve yaralıya ve sakata mal olan bir Çanakkale savunması 18 Mart itibariyle Şubat ayından hatta itibaren 1915 yılı boyunca Batı Anadolu'da sürerken Doğu Anadolu'da da bir Ermeni sorunu tüm ağırlığıyla devam ediyordu aziz dinleyicilerim. Yalnız olayımız bir Sarıkamış olayı değildir. Sarıkamış elbette o günlerde karşı karşıya kaldığımız felaketlerden biridir. Ama sadece bundan da ibaret değildir karşılaştığımız durum. Dolayısıyla işte o Sarıkamış olayı dahil o olayın perde arkasına geçmemiz gerek. Sarıkamış'ın bu denli aleyhimizde cereyan etmesi ve sonuçlanmasında Ermeni olayı ne ölçüde etkin olduğu da elbette açacağız ve açmak zorundayız.